Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugün kupanın çeyrek finali. İki karşılaşma oynadık. Çok güzel iki karşılaşma. Bununla ilgili belki de hani bu tip takımlara karşı belki elendik diyeyim. Baştan söyleyeyim ben sonucu ama sonuç itibariyle nasıl oynanması gerekiyor? Onları nasıl sıkıştırdık? Neler yaptık? Bu tip takımlara karşı sizlerin de karşılaştığı zaman bunu deneyebileceğiniz güzel bir analizi sizlerle beraber paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Arkadaşlar şimdi rakibimize bakalım. Tabii şimdi ilk şeydeki bu skor sizi yanıltmasın. Rakibimiz Phoenix arkadaşlar. Arjantinli bir menajer. Öncelikle turdan dolayı da kendini tebrik ediyorum. Belki de şunu yani şöyle söylemek isterim ki kendisi bile yani o takıma karşı hiç böyle bir direnç kendi liginde olsun, kendi oynadığı kulvarlarda olsun göreceğini zannetmiyorum. Görmemiştir. Gerçekten çok güzel bir direnç verdik ve ona karşı elensek bile nasıl oynanacağı konusunda ben büyük tecrübeler elde ettiğim bir karşılaşma oldu. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz level'lar aynı. Şimdi kadro yapısına baktığımız zaman önce bir şeyine bakalım isterseniz arkadaşlar. En iyilerde oynuyor. Yani doğal zaten bu tip takımların genelde federasyonları üst seviyelerde oluyor. Dolayısıyla hemen kadroya geçelim. Arkadaşlar genel itibarla baktığımız zaman zaten bu takımlar şöyle söyleyeyim. Defanslara veya bekli oynuyorlarsa veya genelde üçlü oynar bu takımlar. Gördüğü gibi 3-1-5-1 kompakt, orta sahası sıkışmış, ST'sini AMC olarak da kullanabilen bir formasyon dizilişiyle oynayan takımlar. Dolayısıyla bu tip takımlar defansa hiç önem vermiyorlar. Çünkü ben nasıl olsa atarım diyor. Ben nasıl olsa atarım. Yani yediklerim de çok önemli değil diyor. Ve bunun gerçeğini de aslında bize ikinci maçta gösterdiler değerli arkadaşlar. Ama korkulu rüyayı da onlara biz gösterdik. Yani bu takıma gösterdik. Şimdi değerli arkadaşlar baktığımız zaman şöyle bir bakalım. Kadrosuna göz atalım. Zaten görüldüğü gibi yani söylemeye aslında gerek yok. Neredeyse bütün oyuncular 10 yıldız ayarında. Bu çok dikkatimi çeken bir oyuncuydu iki maçta. Oldukça bize sıkıntı çıkardı arkadaşlar. Zaten bir de şöyle bir şey var. Oyun tarzlarını çarpı 7 fullleyerek oynadı. Yani böyle de bir avantajla oynadılar. Buna rağmen becerilere şöyle söyleyeyim. Bu tip bir takıma karşı yani bu tip bir takımın becerilerinin biraz altında becerileri ama sonuç itibariyle yani yıldızları, oyun tarzları zaten hepsi full artı 7 dolayısıyla. Şöyle bir kadroya bir göz atıyoruz. Mesela şu oyuncusu. Doğal. Şut ve bitiriciliği yüksek tabii ki. Çarpı 7. Evet gelelim ilk başta ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar biz rakip dediğim gibi üçlü bir savunma, önünde bir DMC, kompakt bir orta saha. Zaten bu tüm takımların genel özelliğidir. Beşli orta saha oynarlar ve beşli orta sahada birbirine yakın ve birbirinin bitişik oynarlar ki orta saha hakimiyeti her zaman bu takımlardadır. Dolayısıyla biz buna karşı nasıl oynadık? Biz buna karşı dörtlü bir savunma, 4-1-4-1 oynadık. Yani şu alanı oldukça sıkıştırdık. Karşı rakibin kuvvetli olan kısmını biz sıkıştırdık. Dolayısıyla tabii ileride Danacı'nın da tabii defansın çok zayıf olmasından istifade edeceğini ben biliyordum. Dolayısıyla böyle bir karşılaşma oynadık. Genel olarak baktığımız zaman, istatistiklere baktığımız zaman
Tabii toplu oynama oranları 10'daydı. 6 şuta 4 şutla oynadık. Yine 4 şuttan ikisini gole çevirdik. Yani atılan şutların ortalaması %50 bizim daha yüksekti. Böyle bir gördüğünüz gibi bir istatistiksel olarak da ilk maçı 2-1 gibi bir skorla 2-0 öne geçtik. 2-1'e geldi ve bu takımı yendik. Şimdi ben aslında bu 4-1-4-1 kompa şöyle bir maçı daha sizlere göstermek istiyorum müsaade ederseniz. Bu benim arkadaş listemde olan bir takım. Daha evvel de göstermişimdir bir videolarımda. 125'e 139 gibi bir güç var. Bu takımda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçında beraber oynama şeyimiz oldu. Ben yine 4-1-4-1 kompak oynadım arkadaşlar. Rakibimiz kendi standartında oynadı. Dörtlü bir orta saha, DMC, 3 pardon özür dilerim. Dörtlü bir defans, bir DMC, üçlü bir orta saha, ikili bir hücum hattıyla karşımızdaydı. Biz yine 4-1-4-1 o sıkıştırılmış kompakt oyunu oynadık. Dolayısıyla bu takım da aslında çok zor yenilen bir takım. Yani buna da deplasmanda grup maçında tabii Danacı gibi bir forvetimiz var. Harika 3 gol atarak da maçı 4-2 gibi gruplarda kazanmış olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci karşılaşmaya. Tabii şimdi ilk maçta yine 2-1 olunca dolayısıyla tabii taraftarları var. Menajer tabii ki oyunda. Dolayısıyla böyle bir karşılaşmaya çıktık. Karşı rakip yine aynı şekilde ilk başta yine beşli bir sıkıştırılmış orta sahayla üçlü bir defans ama biraz daha bu sefer o defansta bir miktar elindeki bir miktar daha kuvvetli yıldızlı oyuncularını sokarak da oyuna böyle bir düzende ortaya çıktı. Ama önemli anlara geçiyoruz. Dedim ya kupanın belki yani ucundan döndük. Tur atlamanın ucundan döndük. 1-0 yenik duruma düştük. 2-1 öne geçtik. 2-2'ye geldi maç. Sonra arka arkaya 2 tane Danacı golü. Yani çünkü Danacı'nın zaten öyle bir defansa karşı kaleci tabii çok kuvvetli olmasına rağmen öyle bir defansa karşı her zaman üstünlüğü olacağını tahmin ediyordum ben ve tahminlerimde de yanılmadım. Dolayısıyla 2-1, 2-2, 4-2 öne geçtik. 4-3 yaptı karşı takım arkadaşlar. Sonra arka arkaya 2 tane daha gol attık. 5-3 oldu. Yani bir anda karşı takım aslında karşı menajer tahmin ederim ki bir paniğe girdi. Bir şeye girdi çünkü bir formasyon değişikliği yaptı kendi içinde. Bunu baktığımda da gördüm. Ben aslında savunma oynamadım. Bakın şunu söyleyeyim. Savunma oynamadım. Normal oynadım. Belki benim hatam şu oldu aslında bu karşılaşmada. Çok skor üstünlüğü elde ettikten sonra belki bir miktar savunmaya oynayabilirdim. Burada belki bir handikapım oldu diyeyim. Bu da tabii dolayısıyla karşı rakibin işine geldi. Dolayısıyla arkadaşlar tekrar bir bakalım. 1-2-1, 2-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6 böyle arkadaşlar. Biz tabii normal süre berabere bitince 8-8 gibi bir skorla bitince uzatmaya gitti. Ve uzatmada tabii biz aslında belki futbolcularımızın burada tabii biraz da gücü de yetmedi. Yani dolayısıyla karşı rakip sistem değiştirdi. Bir anda böyle oynarken yani bir şekilde oynarken şu futbolcusunu şuraya çekti. Şunu ileri aldı. Şunu da ileri aldı. Dolayısıyla bir anda hücum hattını zenginleştirince dolayısıyla bizim futbolcularımızın da açıkçası gücü yetmedi. Kalecisini çıkardı. Yani şu kaleciyi bile adam çıkarmak zorunda kaldı. Arka arkaya çünkü goller yedi. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? 6-9 gibi bir skorla
Mağlup olduk. Yapacak bir şey yok. Ama buradan bu tip takımlara karşı, bu tip oynayan takımlara karşı şöyle tekrar bir kadroyu göz atalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yani neredeyse hepsi 10 yıldız. Yani 10 yıldız bırakın onu bir de oyun tarzı da çarpan 7 ile geliyor size. Yani böyle de bir avantaj var. Zaten oyuncu kalitesi bakımından sizden çok yüksek. Hücum hattı, orta saha hattı olarak konuşuyorum. Kaleciyi de buna dahil edebilirim. Dolayısıyla çarpı 7 ile de geldiği zaman ben açıkçası kendi takımımdan bu iki maç için çok memnunum arkadaşlar. Ha, eleyebilir miydik? Aslında biraz daha savunmaya ağırlıklı alsaydım belki büyük bir şok karşı rakibe yaşatabilirdim. Ama almadım. O da benim belki de hatam oldu diyelim. Dolayısıyla çok fazla savunma oynamadan böyle bir skor elde etmiş olduk. Şimdi 6-9 ilk maçta 2-1 dersek biz karşı rakibe arkadaşlar 8 tane gol attık arkadaşlar. 10 da onlar attı. Yani böyle bir takıma karşı 2 maçta 8 gol atıp ne sert savunma oynayıp ne savunma oynayıp tamamen defansif zaaflarından faydalanarak ben forvetim olarak Danacı'ya çok güveniyorum. Dolayısıyla Danacı da benim bu beklentimi hiçbir zaman geri çevirmiyor. Yani buradan şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Böyle takımlara karşı yani böyle mutant diye tabir ettiğimiz takımlara karşı arkadaşlar